Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir baklava tarifiyle geldim. Görüntüsüyle, göze, tadıyla, damaklara hitap eden, bayram sofralarını süsleyecek harika bir lezzet oldu. Baklava hamuru nasıl yoğrulur, nasıl açılır? Güzel baklavalar yapmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bütün püf noktalarıyla sizlerleyim. Görüntüyü görüyorsunuz. Gerçekten lezzet de bir o kadar güzel oldu arkadaşlar. Yiyenlerin hazır zannettiği, bol bol bayramlarda sipariş almış olduğum harika bir tarif. Görüntüden de anlaşılacağı üzere gerçekten kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir tarif oldu. Şu şekilde iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabımızın içerisine bir dolu yemek kaşığı katı yağ alıyorum. Ben sade yağ kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ve yarım çay bardağı sütümü ilave ediyorum. Yine aynı bardak ölçüleriyle yarım çay bardağı yoğurdumu da ilave ettikten sonra üzerine bir su bardağı suyumu ekliyorum. Toplamda dolu dolu 3 yemek kaşığı sirkemi ilave ediyorum. Çok dolu olmayacak şekilde bir çay kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra 2 adet yumurtamı da ilave edip sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Ben bu tarifim için 7,5 su bardağı un kullandım. Unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebileceği için unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Unumuzun pastalık böreklik un olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Ben pastalık böreklik un kullandım. Bu şekilde sıvı malzemelerin üzerine unumu ilave edip güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu tür hamur işlerinde içerisine konulan malzeme kadar hamurumuzun çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekmektedir. Her videomda bu konunun üstüne değinmeden geçemiyorum. Gerçekten güzel hamur işleri yapmak için kaliteli bir hamura ihtiyacımız var. Kaliteli hamurda çok güzel bir şekilde yoğurmakla oluyor arkadaşlar. O yüzden hamurumuzu üşenmeden çok güzel bir kıvam alana kadar yoğurma işlemine devam edelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi hamurumu yoğurdum, toparladım. Unlamış olduğum tezgahımı alıyorum ve yoğurma işlemine tekrardan devam ediyorum. Bu şekilde 3-4 dakika daha hamurumu yoğuruyorum. Her zaman söylediğim gibi tadından, dokusundan, kıvamından emin olmadığım hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Ayrıca malzeme listeme videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca bayram için daha fazla baklava yapacaksanız malzeme listemizi katlarıyla çoğaltıp daha fazla hamur elde edip daha fazla baklavalar elde edebilirsiniz. Evet, bu şekilde 3-4 dakika daha hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum, toparladım. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda olmasına özen gösterelim. Hamurumu hiç dinlendirme yapmadan bu şekilde göz kararı parçalar haline koparıyorum. Ve cevizden bir tık büyük bezeler olacak şekilde hamurumu bezeleyip bir kenara alıyorum. Evet, bezelemiş olduğum hamurumu bu şekilde kullanmış olduğum mısır nişastasına bulayıp üst üste gelecek şekilde aralarını bol bol unlayarak bu şekilde bastırıp bir kenara alıyorum. Bu işlem hamurumuzun daha kolay açılmasını sağlayacak arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bu esnada bol bol nişastalamaya özen gösterelim hamurlarımızı. Ben hamurlarımı ikişer ikişer açtım arkadaşlar. Siz dilerseniz teker teker de açabilirsiniz. Nişastalamış olduğum hamurlarımı ikişer ikişer pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açmış olduğum bezelerimi üzerini kapalı bir şekilde dinlenmeye bırakacağım. Dinlendirme aşaması çok önemli arkadaşlar. Gerçekten hamurunuz dinlendiği zaman daha kolay açılıyor. Bu şekilde pasta tabağı büyüklüğünde açmış olduğum hamurlarım arasına yine bol bol nişasta ilavesi yapıyorum. Tepsime alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet, hamurlarımın tamamını bu şekilde açtım. Aralarına bol bol nişasta ilavesi yaptım. Ve üzeri kapalı bir şekilde, hava almayacak bir şekilde kapatıyorum ve 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Benim vaktim olmadığı için 15-20 dakika dinlendirdim. Daha fazla dinlendirirseniz daha güzel olur arkadaşlar. Dinlendirmiş olduğum bezemden 2 tanesini çıkartıyorum.
Diğerinin yine üzerine güzelce kapatıyorum ki kuruma olmasın. Ben bugün ikişer ikişer açacağım bezelerimi. Siz dilerseniz teker teker de açabilirsiniz. Evet, bu şekilde hamurlarımı kontrol ediyorum. Tekrardan aralarına bol bol nişasta ilavesi yapıyorum. Üzerine de nişastamı ilave ettikten sonra güzelce açma işlemine başlıyorum. Açarken önce fazla baskı uygulamıyorum arkadaşlar. Çok nazik bir şekilde açmaya özen gösteriyorum. Hamurumuzu ilk açmaya başladığımız zaman çok fazla bastırırsak birdenbire kenarları açılacaktır. Güzel bir sonuç olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden çok nazik bir şekilde fazla baskı uygulamadan bu şekilde hamurlarımı ikişer ikişer açıyorum. Bir iki tur bu şekilde ikişer ikişer sarıp açtıktan sonra tekrardan teker teker sarıyorum. Oklavama yapışıp yapışmadığını kontrol ediyorum. Aralarını bol bol nişastaladığım için benim hamurlarımda hiç yapışma olmadı arkadaşlar. Şayet sizin hamurlarınızda yapışma olursa yapışmaya meyilli olan bölümlerine tekrardan elinizin ucuyla nişasta ilavesi yapabilirsiniz. Gerçekten hamurumuz çok güzel, çok kıvamlı, harika bir hamur olduğu için çok kolay bir şekilde açılıyor. Videom çok uzun oldu biliyorum. Şimdiden affınıza sığınıyorum. Fakat bütün püf noktalarını size göstermek adına ancak bu kadar hızlandırabildim. Bu hamurumuzdan dilediğiniz baklavayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ben bugün midye baklava tarifi yapacağım. Videom çok uzun olduğu için şerbet tarifi vermedim arkadaşlar. Diğer tatlı tarifimde şerbet tarifi mevcut. Tekrardan üzerinden şöyle bir geçmek istiyorum. Şerbetim için 5 su bardağı toz şeker ve 5 su bardağı su kullandım. Üzerine ince bir dilim limon ilavesi yaptım. Eriyene kadar güzelce karıştırdım ve orta göz ocağıma kaynamaya aldım. Şerbetim kaynadıktan sonra kısık ateşte 20 dakika daha kaynattım. Kaynatmış olduğum şerbetimin altını kapatıp soğumaya bıraktım. Evet, bu şekilde 2 adet yufkamı açtım. Oklavama sardım ve buruşturdum arkadaşlar. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi tezgahıma aldım. Ve bu şekilde ceviz ilavesi yapıyorum. Tatlımın hepsinin aynı eşit büyüklükte olması için bu şekilde iki parmağımı arasına koyarak eşit miktarda cevizimi ilave ediyorum. Ve cevizimi ilave ettikten sonra şekilde görmüş olduğunuz gibi kenarlarındaki yufkaları cevizlerin üzerine kapatıyorum. Ve cevizleri tam ortada kalacak şekilde bu şekilde büzgüler yapıyorum. Kenarlarının açılmaması için çok sıkı bir şekilde kapatmaya özen gösteriyorum. Ve şekillendirmiş olduğum tatlımı bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Ve kesmiş olduğum tatlarımı ters çevirip kenarlarını tekrardan sıkıştırarak tepsime yerleştiriyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken tatlımı yapmaya devam ediyorum. Açmış olduğum yufkamın arasına cevizimi ilave ettiğim şekilde görüldüğü gibi şekillendirip bıçakla kesip tepsime yerleştiriyorum. Gerçekten tadıyla, dokusuyla, kıvamıyla, lezzetiyle inanın muhteşem oldu. Bayram sofralarını süsleyecek. İnanın harika bir tarif. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Benim tepsilerim küçük olduğu için toplamda 3 tepsi baklava elde ettim arkadaşlar. Siz büyük tepsilerle yaparsanız muhtemelen 2 tepsi baklava elde edebilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz tepsim
600 gramlık bir baklava tepsisi. Diğerlerini de daha küçük tepsilerle yaptım. Buzluğumda muhafaza edeceğim. Misafirim geldiği zaman taze taze çıkarıp ılık şerbetimle buluşturup o şekilde ikram etmeyi düşünüyorum. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Evet, tepsimin birinde bu şekilde Antep fıstıklı yaptım arkadaşlar. Yine aynı şekilde yufkamı açtım, büzgüler oluşturdum. Ve Antep fıstığını ekleyip katlamalar yapıp kesmiş olduğum tatlılarımı tepsime yerleştiriyorum. Ben bu tatlılarımı yağlamak için yarım kilo tereyağı, 250 gram margarin ve 1 su bardağı sıvı yağ kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz sadece margarinle ya da sadece tereyağıyla da yapabilirsiniz. Tatlımı 200 derece fırında yarım saatte pişirdim arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrol bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet, bu şekilde Antep fıstıklı baklavalarımı da bitiriyorum. Yağımı önceden erittim arkadaşlar. Üzerindeki tortularını aldım. Yağım ılık olacak. Çok kaynar yağ ile buluşturmayalım baklavalarımızı. Aksi takdirde baklavalarımızın üzeri çok çabuk pişecektir. İçerisini çekmeyecektir. O yüzden yağımızın ılık olmasına özen gösterelim. Evet, baklavalarımı yaptım, hazırladım. Yağımı da hazırlamıştım. Yağım ılık olacak şekilde baklavalarımla buluşturuyorum. Bu baklavalarımızı hemen şerbetleyip yiyebileceğiniz gibi pişirdikten sonra buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkartıp ılık şerbetiyle buluşturup gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi aşağı yukarı her tatlımıza bir yemek kaşığı yağ olacak şekilde güzelce gezdirdim. Üzerinin kuru kalmamasına özen gösterelim. Evet, bütün baklavalarımı aynı şekilde ılık yağımla buluşturacağım. Sonrasında fırınıma pişmeye göndereceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi yağımla buluşturdum ve fırınıma pişmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar, güzelce pişti tatlılarım. Çok kızarmasını istemiyorum. Bu şekilde gerçekten şerbetle buluştuğu zaman rengi daha koyulaşıyor. Renginin açık olması sizi korkutmasın. Soğumuş olan tatlımı bu şekilde streç filme sardım. Buzlukta muhafaza edeceğim. Diğer küçük tepsimde aynı şekilde soğuduktan sonra streç filme sarıp buzluğuma kaldıracağım. Evet, soğumuş olan şerbetimle ilk sıcaklığı geçmiş olan tatlılarımı buluşturuyorum. Şerbetlemiş olduğum tatlımı 1 saat dinlenmeye alıyorum. Evet, tüm tariflerimde olduğu gibi bu tarifimde anlaşılır ve de pratik bir şekilde bütün püf noktalarını vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından yazarsanız gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Evet, şerbetle buluşturmuş olduğum tatlılarımı 1 saat dinlenmeye alıyorum. Evet, şerbetini çekti tatlım, görüyorsunuz. Gerçekten görüntüsüyle, inanın lezzetiyle de muhteşem bir tarif oldu. Yiyenlerden tam not alan, bu bayrama damgasını vuracak harika bir tatlı. Şerbetini çekmiş olan tatlarımı bu şekilde toz Antep fıstığıyla süslemeler yapıyorum. Ben bu şekilde süslemeler yaptım. Siz dilerseniz Antep fıstığı kullanmaya da bilirsiniz. Her haliyle gerçekten muhteşem oluyor. Bayram sofralarının, misafir sofralarının, gün sofralarının olmazsa olmazlarından baklava. Gerçekten lezzeti, dokusu, kıvamı inanın muhteşem oldu. Şu şekilde süslemiş olduğum tatlımın kıvamını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve siz tatlımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.